Bugün Türkiye'nin incisi, Ege'nin başkenti İzmir'e doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. İzmir, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktası olmuş büyüleyici bir şehir. Antik çağlardan günümüze uzanan, zengin kültürü ve eşsiz doğasıyla herkesin gönlünü fetheden bir liman kenti. Bugün bu eşsiz şehirde geçmişin izlerini takip edecek, deniz kokusunu içinize çekecek ve İzmir'in bilinmeyen yönlerini keşfedeceğiz. Hazırsanız tarih ve kültür dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. İzmir'in tarihine baktığımızda bu şehrin aslında çok eski bir geçmişe sahip olduğunu görmek zor değil. İzmir'in tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Bu topraklar önce Hititlerin, ardından İyonların yönetimine girdi. Antik dünyanın önemli yerleşimlerinden biri olan İzmir, özellikle Büyük İskender'in rüyasıyla yeni bir dönem başlattı. Rivayete göre Büyük İskender, bugünkü Kadife Kale olarak anılan, ancak geçmiş o dönemlerde Pagos Dağı olarak bilinen görkemli bölgede bir rüya gördü ve tanrılar ona burada yeni bir şehir kurmasını söyledi. İşte modern İzmir'in temelleri de böylece atılmış oldu. İzmir'in eski ismi Smyrna olarak bilinir. Smyrna, milattan önceki dönemlerde sadece ticari değil, kültürel açıdan da bir merkezdi. Homeros'un bile bu topraklarda doğduğu söylenir. Hatta İlyada ve Odisseya'nın İzmir'in deniz kokulu rüzgarlarında nefes aldığı bile efsanelere konu olmuştur. İzmir, Osmanlı döneminde kozmopolit bir ticaret merkezi haline geldi. Levantenler, Rumlar, Ermeniler ve Türkler bu şehirde birlikte yaşadı. Her sokakta farklı bir kültürün izleri hissediliyordu. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde İzmir tarihin en büyük yangınlarından biriyle sarsıldı. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girdi ve kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandı. Cumhuriyetin ilanıyla İzmir hızla modernleşmeye başladı. Türkiye'nin ilk fuarı burada kuruldu. Sanayi ve ticaret büyüdü. Bugün ise hala dinamik, özgür ruhlu ve yenilikçi kimliğiyle dikkat çekiyor. İzmir denince akla gelen ilk yerlerden biri Kordon Boyu. Gün batımında buraya gelip dalgaların kıyıya vuruşunu izlemek, İzmir'in huzur veren atmosferini hissetmek demektir. Konak Meydanı, Alsancak, Kemeraltı Çarşısı gibi yerler, şehrin sosyal dokusunu anlamanızı sağlar. Modern binaların antik yapılarla birleştiği bir şehirde, bir yanda alışveriş yaparken, diğer yanda 15. yüzyıldan kalma bir camiye girebilirsiniz. Alsancak'ın kafeleri, Gündoğdu Meydanı'nda canlı müzikler ve gençlerin sokaklarda geçirdiği zaman şehrin modern yüzünü gösterir. İzmir'e yolunuz düşerse ünlü Saat Kulesi'ni mutlaka ziyaret edin. 1901 yılında 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine inşa edilen bu kule, İzmir'in tam kalbinde duruyor. Ama çok az kişi, kule saatinin Osmanlı'ya Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edildiğini biliyor. İzmir'in tarihindeki en ilginç ve aynı zamanda gizemli kısmı, efsanevi İzmir'in asma bahçeleri. Bu bahçeler hakkında çok sayıda teori bulunsa da, hiçbir arkeolojik bulgu kesin olarak bu bahçelerin İzmir'de yer aldığını kanıtlamadı. Ancak şehri gezdiğinizde, her köşe başında tarihin derinliklerinden gelen bir ses gibi, bu efsane sizi sarhoş edebilir. Ve işte bir başka efsane, Aşıklar Tepesi. Söylentiye göre, burada birbirine kavuşamayan aşıklar, her gece rüzgar olup birbirlerine fısıldıyorlarmış. Gece kordonda yürürken bir esinti hissederseniz,
belki de bir aşk hikayesinin izine rastlamışsınız demektir. Şehri biraz daha dışarıda keşfetmek isterseniz, İzmir'in doğası da bir o kadar etkileyicidir. İzmir, Çeşme, Alaçatı, Urla gibi yerlerle ünlü plajlar ve tertemiz denizler sunar. Çeşme'nin beyaz kumlu plajları ve Alaçatı'nın rüzgar sörfü dünyaca ünlüdür. Alaçatı, sadece plajlarıyla değil, daracık taş sokakları, renkli evleri ve şık kafeleriyle de dikkat çeker. Üstelik Alaçatı'da düzenlenen Alaçatı Ot Festivali gibi etkinlikler, yerel ve organik gıda kültürünü kutlayan çok sayıda misafire ev sahipliği yapar. Ege'nin saklı cennetlerinden biri ise Kuşadası Milli Parkı'dır. Dilek Yarımadası ise doğa severler için tam bir cennettir. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünür ve buradaki dağ yürüyüşü yolları doğa yürüyüşçülerinin gözdesidir. İzmir, son yıllarda hızla modernleşmiş, ulaşım altyapısı ve yaşam kalitesi açısından önemli gelişmeler kaydetmiştir. İzmir metro hattı, kentin ulaşım ağını güçlendirmiş, İzmir Enternasyonal Fuarı gibi büyük organizasyonlar İzmir'i global bir merkez haline getirmiştir. Bununla birlikte İzmir'in uluslararası İzmir Fuarı, İzmir Film Festivali ve İzmir Kısa Film Festivali gibi etkinlikleri de şehrin kültür sanat hayatını şekillendiriyor. İzmir'in sokaklarında yürürken bir yanda geleneksel Türk sanatları, diğer yanda çağdaş sanat galerileri ile karşılaşırsınız. İzmir'e seyahat etmek oldukça kolay. Adnan Menderes Havalimanı, dünya çapında bağlantılarıyla şehir dışından gelen ziyaretçilere kolaylık sağlar. Eğer karayoluyla gelmeyi tercih ediyorsanız, İzmir Otogarı ve çevresindeki ulaşım hatları şehre kolayca giriş yapmanızı sağlar. İzmir, aynı zamanda Büyük İskender ve Aristoteles gibi büyük isimlerin öğretilerini taşıyan Akdeniz mutfağı ile ünlüdür. Ege'nin taze sebzeleri, zeytinyağlılar, balık çeşitleri ve tabii ki İzmir köfte ve Çeşme kumrusu gibi yerel tatlar bu şehri bir gastronomi cenneti yapıyor. İzmir mutfağının en önemli özelliklerinden biri taze ve yerel malzemelerin bolca kullanılmasıdır. Zeytinyağı bu mutfağın vazgeçilmezidir. Ege bölgesinin bereketli topraklarından çıkan zeytinyağı neredeyse her yemekte başrolde yer alır. Zeytinyağlılar İzmir mutfağının olmazsa olmazlarındandır. İzmir'in en popüler zeytinyağlılarından biri ise İzmir köftesidir. Kıymalı, baharatlı köftelerin domates sosunda pişirilmesiyle elde edilen bu nefis yemek, özellikle kış aylarında sofraların baş tacıdır. Ancak İzmir'in zeytinyağlıları sadece köfteyle sınırlı kalmaz. Enginar, karşık, kabak çiçeği dolması gibi çeşitli zeytinyağlılar, şehrin en çok tercih edilen yemeklerindendir. İzmir'de yemekler yalnızca ana yemeklerden ibaret değildir. Mezeler, sofraların olmazsa olmazı. Cacık, humus, zeytinyağlı enginar gibi meze çeşitleri genellikle rakı eşliğinde sunulur ve sofralara renk katar. İzmirlilerin bir diğer favorisi ise kumrudur. Özellikle Çeşme ve Alsancak'ta, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her saatte bulabileceğiniz bu lezzet, sıcak ekmek içinde sucuk, pastırma ve peynir ile hazırlanan nefis bir sandviçtir. Çıtır ekmek, içindeki malzemelerle mükemmel bir uyum sağlar ve her ısırıkta damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İzmir, bir liman şehri olarak deniz ürünleri konusunda da oldukça şanslıdır. Balık pazarı, taze deniz ürünleriyle dolu tezgahlarıyla ünlüdür. İzmir'in kıyılarında avlanan balıklar hemen sofralarınıza gelir. Özellikle levrek, çipura ve karides en sık karşılaşılan deniz ürünleridir. Bu balıklar genellikle fırınlanmış, ızgara yapılmış veya buğulama şeklinde pişirilir ve genellikle yanında domatesli soğanlı salata ile servis edilir. Ayrıca İzmir usulü midye dolması da bu şehrin meşhur lezzetlerinden biridir. Taze midyeler, pirinç, baharatlar ve fıstık ile doldurulup
tam kıvamında pişirilir. İzmir tatlıları da oldukça meşhurdur. Sütlü tatlılar, özellikle kazandibi gibi geleneksel tatlar, şehre özgü damak tadını yansıtır. Kazandibi, tatlıların en hafif ve lezzetlisidir. Üzerindeki karamelize şeker, tatlıyı bir başka boyuta taşır. İzmir, aynı zamanda çörekleriyle de ünlüdür. Simit, İzmir'in en sevilen kahvaltılıklarındandır. Bir dilim peynir ve domates eşliğinde çay ile yapılan bu kahvaltı sofralarından eksik olmaz. İzmir'in Türk kahvesi kültürü de oldukça yaygındır. Şehre özgü İzmir kahvesi, kahvenin harmanına özel bir lezzet katılmasını sağlar. Bu kahve, sabah saatlerinde güne başlamak için ideal bir seçimdir. Klasik bir Türk kahvesinden farklı olarak biraz daha hafif bir içimi vardır. Börek ve kumpir, İzmir'in ünlü sokak yemeklerindendir. Börek, taze ve çıtır çıtır hamuruyla hemen her köşe başında satılmakta, çeşit çeşit iç harçlarla hazırlanır. İspanaklı, peynirli, kıymalı ve daha birçok seçeneğiyle bu börekler hem kahvaltılarda hem de akşam çayı yanında vazgeçilmezdir. Bir diğer İzmir sokak lezzeti ise kumpir. Yes. Alice Molish Turkish potato. İçine her türlü malzemenin eklenebildiği, fırınlanmış patatesin üzerine domates, mısır, peynir, sosis ve daha birçok lezzet eklenerek yapılan kumpir, özellikle akşam saatlerinde çok tercih edilen bir atıştırmalıktır. Boyoz, gevrek, kumru, lokma ise ağızlarda şenlik yaratır. Her biri İzmir mutfağının vazgeçilmez tatlarıdır. Sabah kahvaltılarında bir çay ve gevrek eşliğinde sahilde oturmak, burada yaşayanlar için adeta bir ritüeldir. İzmir, geçmişin görkemli izlerini taşıyan, bugünün enerjisini barındıran eşsiz bir şehirdir. Her sokağında ayrı bir hikaye, her taşında farklı bir medeniyetin izi var. Eğer İzmir'i daha önce ziyaret etmediyseniz, rotanızı mutlaka buraya çevirin ve bu büyüleyici şehri keşfedin. Bu güzel videomuzu bir hikaye ile tamamlayalım. Gece yarısını geçmişti. İzmir'in eski sokaklarında hafifçe esen rüzgar, denizden gelen tuzlu havayla taş duvarlara çarpıyordu. Elinde eski bir haritayla yürüyen Arda, kalbi hızla çarparken bir kez daha kağıdı kontrol etti. İzmir'in asma bahçeleri yazıyordu haritanın üst köşesinde. Yüzyıllardır efsane olduğu sanılan bahçeler, gerçekten var olabilir miydi? Dedesi, ona çocukken bu bahçelerin gökyüzüne asılı gibi duran teraslardan oluştuğunu, egzotik bitkilerle süslendiğini anlatmıştı. Ama tarih kitaplarında böyle bir şeyden bahsedilmiyordu. O gece bir ipucu bulmak için kemer altındaki eski bir hanın avlusuna gizlice girdi. Haritada işaretli nokta tam da burayı gösteriyordu. Eski taş duvarın kenarında yıllardır açılmamış gibi görünen bir kapı vardı. Paslı tokmağı kaldırıp çevirdiğinde derinlerden gelen bir hava akımı yüzüne çarptı. Arda, el fenerini açıp içeriye doğru adım attığında gözlerine inanamadı. Önünde yıldızların altına uzanan devasa taş teraslar yükseliyordu. Asma dalları duvarlardan sarkıyor, su kanallarından hala damlalar akıyordu. Ama bir şey vardı, bahçede yalnız değildi. Gölgeler arasında bir figür belirdi. "Buraya kadar gelmeyi başaran pek fazla kişi olmamıştır," dedi titrek bir ses. Arda nefesini tuttu. Efsane, sadece bir masaldan mı ibaretti? Yoksa yüzyıllardır saklanan bir sır mıydı? İzmir'in asma bahçeleri gerçekten var mıydı? Yoksa bu sadece bir yanılsama mıydı? Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Atlas YouTube kanalında tarih, kültür ve keşif dolu içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.